Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde size gerçekten şu ana kadar yapılmış en güzel evlerden bir tanesini tanıtmaya geldim. 4+1 hamam saunalı, akıllı sistem, yerden ısıtmalı, 656 metrekare arsa içerisinde köşe konumda. Deniz manzaralı muhteşem bir bahçeye sahip harika bir villa izleyeceksiniz. Ev çok güzel. Fiyatını hemen söyleyelim. 35 milyon TL. Akşam görünüşünde kesinlikle görmeniz lazım. Jacuzzi'miz var. Havuz ortalama 45-50 metrekare civarında ama şu botanik bahçeye ben bayıldım. Bahçeden de deniz manzaralı ama yukarıdan tabii ki bambaşka bir manzara var. Evin içerisine de geçeceğiz. Birazdan gezeceğiz. Efeler Mahallesi ile şu an bulunduğumuz nokta Hisar Mahallesi arasında. Yani bizim aramızda sadece 100 metre bir mesafe var arkadaşlar. Şu bahçe alanı şöyle köşeden bir gösterelim mi? Ev zaten müthiş duruyor. Dış cephede de çok güzel kaplamalar, seramikler yapıldı. Gerçekten harika duruyor. Kompozit kaplama arkadaşlar, tamamı bunların. Boya istemiyor. Renk değişimi yapmaz. Güneşte solmaz. Muhteşem bir ev olmuş. Eşyalarla birlikte satılık. Eşyalı. Hatta şu an perdeci içeride. Biz dışarıya çekene kadar içeride işi bitecek. Sonrasında biz içeriye geçeceğiz. Çimler de yeni biçilmiş. Çok güzel değil mi? Çimlere bakar mısın? Halı saha gibi. Böyle sanki bir halı gibi serilmiş bir çime sahipsiniz. Hemen şöyle yürüyüş yollarını gösterelim. Birkaç tane daha ağaç dikilecek. Hemen şunu da anlatayım. Şu köşe kısma da bir kış bahçesi gelecek. Mutfak gelecek. Bahçe mutfağı ve kış bahçesi eklenecek. Bunlar da 10-15 gün içerisinde yapılmış olacak. Biz biraz hızlı davrandık. Bayram önünde çekimi yapmak istedik. Dün de bir misafirimiz geldi Bursa'dan. Tekrar Bursa'ya döndüler. Ailesini izletmek için video istedi. Aslında onun için çekecektik sadece. Özelden atalım dedik. Ya da neyi özelden atalım? Herkes izlesin dedik, değil mi? Güzel olmamış mı? Çok güzel bir, bak burada şezlongları koyabileceğimiz alanımız var. Dörtlü güzel bir jacuzzi sistemimiz var arkadaşlar. Bunun üstünü de kapattırabiliyorsunuz ayrıca. Onu da söyleyelim. Üstünü de kapattırabilirsiniz. Araç park yerimiz var. Bu dediğim yere güzel bir mutfak gelecek. Kış bahçesi gelecek. Hatta kış bahçesinin içerisine bir şömine de eklersek burası muhteşem olur. Şu an ben kafamı kaldırmadan deniz manzarasını görebiliyorum. Bahçeden deniz manzarası görüyorum. Didim merkezde, sağlık ocağına, sert pazarına yakın bir mesafede deniz manzarası görmek çok zor. Evin görünüşü de zaten kendini gösteriyor. Çok kaliteli, güzel bir villa sahibi olacaksınız. 656 metrekare arsa. 4+1 akıllı sistem. Yerden ısıtmalı dedik. Devam edelim. Eksikler var. Onları görmezden gelelim arkadaşlar. Eksikler bittiğinde yine gelir bir tanıtımını yaparız eğer satılmamış olursa. Burası salondan, mutfaktan çıkabileceğimiz bir teras alanı. Bir teras alanı da diğer tarafta var. Birazdan bakacağız. Şimdi havuz motoru aşağıya alınmadı. Buraya yerleştirildi. Bunun üstü kapatılacak. Ses dışarıdan duyulmayacak. O şekilde kapatılacak, yalıtımlı bir şekilde. Araç park yerimiz burada. Yine bir panjur sistemiyle araç park yerinin içerisine giriyorsunuz. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Şuradan kapatırsak evin cephesine uygun yine kompozit kaplama ve led aydınlatmalar devam ederse çok güzel bir kapalı garajda yapılabilir burada. Devam edelim. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Bu arada perde beton. Her yer perde beton. Ön tarafta 4 metrelik bir perde betona sahipsiniz. Isı pompasını yerleştirebileceğiniz alanı da hemen gösterelim. Burası da ısı pompasının geleceği alan. Bunun da üstü kapatıldı. Bitti mi? Bitmedi. 3 tonluk bir su depomuz var. Su tankımız var. Tankın zaten yarısı aşağıya gömüldü. Buranın üstü de kapatılacak ve öyle teslim edilecek. Neden tank ya da su deposu kullanıyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar, Didim'de su kesintisi olmuyor ama azalma oluyor. Bunun nedeni de 100 bin nüfuslu bir yer, yazın tatilciler sebebiyle 1,5-2 milyona çıkıyor. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurarak bir su deposu koymak çok daha mantıklı geliyor. Devam edelim. Yeşil alana bakar mısın? Ben yeşil alan görmek istiyorum diyenler vardı. Nerede? Onlar bu arada. Hemen bir yorum yazarsanız, bir de videoyu beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Kanalımıza da abone olursanız daha büyük destek vermiş olursunuz. Bizi de mutlu edersiniz. Şimdi burası da salondan çıkabileceğimiz bir teras alanı. Ama bahçe alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten botanik bahçeli. Bu bahçeye eminim hiçbirimiz bir bahane bulamayız. Muhteşem bir bahçe, muhteşem bir ev. Şöyle cepheden tekrar göster. Sonrasında içeriye bakalım. İçeride neler bizi bekliyor ama dışından zaten bu ev beni al diye bağırıyor. Müşterisini bekliyor. Gerçekten bu ev çok hızlı gider. Çünkü emsal yok. Deniz manzaralı olması ayrı. Cephesi çok güzel. Bahçesi çok güzel. Bir de köşe konumda. Tam köşedeyiz. İzoleyiz. Sağımız solumuzdaki evlerin hiçbiri bizi görmüyor şu an. Çok güzel bir ev gezeceğiz. Sıra içeride. Evet arkadaşlar, sıra içeride. Dediğim gibi dışarıda da bahsettim. Bir müşterimiz için özel bir çekim olacaktı ama genel olarak çekmek istedim. Bayramda izleriz en azından. Bayramdan önce gireceğiz. Bugün gireceğiz bu videoyu.
Korkuluklar eksik, halılar eksik. Bunlar gelecek. Eşyalara kadar her şeyini en ince ayrıntısına kadar bakacağız. L şeklinde güzel bir koridorumuz var. Merdiven çok şık bu arada. Şu kapıyı göstermek istiyorum. Kilit sistemi parmak izi okuyuculu. Standart gördüğümüz her yerde görüyorduk bunu. Ama kamera sistemi de burada mevcut. Kamerayla birlikte size hemen mesaj geliyor biri kapıya geldiğinde. Şifre belirleyebiliyorsunuz. Kilit sistemi falan gayet güzel. Artık böyle kapılar. Teknoloji artık evin her yerini işlemeye başladı. Eskiden ne vardı? İşte robot vardı falan. Şimdi her yer akıllı sistem olmaya başladı. Burada bir banyo lavabomuz var, odamız var, salon, mutfak, hamam saunamız var. Alt katta hamam sauna, bu da büyük bir avantaj. Hemen bakacağız. Şöyle bir banyo lavaboya bakalım. Çok güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Yıllardır tanıdığım müteahhit firma arkadaşlar. 15 yıldır tanırım. Bugüne kadar da her zaman işlerinin arkasındalar. Onun garantisini veririm. Çok güzel seramik kullanılmış. Duşakabinin içi geniş, niş yapılmış. Visam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Dolabın rengi çok güzel değil mi? Bak musluklar da burada farklı, görüyor musun? Farklı güzel musluklar seçilmiş. Harika olmuş. Hoşuma gitti. Konsept güzel. Şimdi burada alt katta odamız var dedik. İlk önce odaya mı bakalım? Odaya bakalım değil mi? Sırasıyla gidelim. Eşyalar yeni geldi. Eksikler var. Mesela o koridor kısmında bir halı eksikmiş. Beyaz eşyacı aradı sağ olsun. Kartal Mobilya dedi ki eksiklerimiz var. Bunları görmezden gelelim. En kısa sürede tamamlayacağım. Çok güzel bir dolap yapılmış değil mi? Harika bir dolap yapılmış. Bakın bunlar yine ledli dolaplar arkadaşlar. Açtığınızda sensörlü ledler yanıyor. Makyaj masası ortada. Harika bir yatağımız var. Yatağın başında da aplikler çok güzel. Bak bunlar harika, gün ışığında. Burayı da yakabiliyorsunuz, iç kısmı, ya da bunu tamamen kapatabiliyorsunuz. Buradan zaten garaj kısmına çıkabiliyorsunuz isterseniz. Linea Rosso kullanılmış pencerelerde. Tavan yüksekliği muazzam. Yerden ısıtması zaten var. Klimalar takılı. Artı yatak başlıklarının arkası da kaplama yapılmış. Çok güzel duruyor. Ev gerçekten harika. Perdeler eksik. Perdelerde sadece güneşlikler eksik. Öyle söyleyelim. Güneşlik mi deniyor ona? Fonlar eksik. Şimdi devam edelim. Merdiven altı çok güzel olmamış mı? Sade, şık. İstenirse normal bir bitki de yetiştirebilirsiniz evin içerisinde. Ama sürekli yaşamıyorsanız böyle yapay bitkiler çok daha güzel. Şimdi burada çamaşır makinamız var. Üst taraf kurutma makinesi. Isıtıcı olarak kullanabileceğiniz bir alanda hemen onun yan tarafında. Ya da yukarıya güneş enerjisi taktıracaksınız. Nasıl kullanmak isterseniz. Çok güzel olmuş ama. Burada olması da güzel. Yani şu merdiven altı en iyi şekilde değerlendirilmiş. Eğer şurayı kullanmazsanız bence kapattırın burayı. Görüntü de bozulmasın. Direkt merdiven gibi gözüksün. Ama benim bayıldığım nokta burası. Tabi burada da eşyalar çok. Gösteremeyeceğiz şimdi detaylı da. Artık elimizden geldiği kadar anlatalım. 2 tane böyle buna ne derler? Lavabo mu diyorlar? Ya da farklı bir şey herhalde bunlar. Böyle tas gibi bir şey koymuşlar işte. Lavabo arkadaşlar. Bunları koymuşlar. Hamam ve sauna. Çok güzel değil mi? İç içe harika. Oradan çıktınız, burayı kullanıyorsunuz. Zaten yerden ısıtma tesisatı burayı da kapsıyor. Evde hamam sauna da olsun ama böyle çok da yer kaplamasın diyorsanız burası gerçekten güzel olmuş. Çünkü evde ayrı bir alan ona yaratılmamış. Yani ayrı bir kocaman bir alan değerlendirmemişler. Böyle bir alanı, bir odayı değerlendirmişler. Çok da güzel olmuş. Burada oturma yerimiz var. Hemen burada ne var? Şöyle gösterelim. Bakın elektrik aksamının birleştiği noktada burası. Yanında da yine böyle ecza dolapları vardı eskiden. Hatırlar mısın? Çocukların ulaşamayacağı ilaçlar falan konurdu. Çok güzel olur mesela. O da şart. Aslında her evde olması lazım. O ecza dolabının her evde olması lazım. Modern şekilde bir ecza dolabı her evde mevcut olması bence çok büyük bir gereksinim. Ama nedense artık bu demode oldu diye kimse kullanmıyor. Salon mutfakta sıra. Dev gibi bir salon arkadaşlar. Kocaman bir salon. İstediğiniz gibi hem eşya düzenini yapabileceğiniz hem de kocaman bir kullanım alanı sunan, geçiş alanları sunan kocaman bir salona sahipsiniz. Mobilyacı bana kızacak arkadaşlar ama söylemek istiyorum bunu. Harun Kartal kusura bakmasın. Şimdi Beko da onların zaten bütün eşyalar onlar döşedi. Hatta son zamanlarda izlediğimiz çoğu evi de o döşemişti. Eşyalardan beğenmediğiniz varsa değiştirebilirsiniz. Hemen telefon gelecek. Bak bu videoyu atacağım. İzleyecek, beni arayacak. Ya böyle demeseydik daha iyiydi. Hani bunu getir götür külfet, ama istediğiniz eşya varsa değiştirilebilir. Küçük eşyalar arkadaşlar. Böyle mesela tam bir koltuk değişir ama komple evi değiştirmek çok zor olacaktır. Çünkü bunların da bir ödemesi yapıldı. Gayet güzel bir televizyon ünitemiz var. Güzel de bir televizyonumuz var. Gelelim mutfak kısmına. Sebil olmamış burada. Sebil yakışmamış. Bu kadar lüks bir evde sebil bence olmamış. Sebil yerine
sebzeleri komple çıkartıp dolaptan su kullanmak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Güzel bir yemek masamız var. İstenirse ada mutfak yapılabilir. Salonda zaten yeteri kadar alanımız var. Koltukları biraz ileriye çekip yemek masasını da oraya yerleştirebiliriz. Yine füme camlardan oluşan bir dolap arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bakar mısın şu dolaba? Yani füme cam tavana kadar devam ediyor. Bu şekilde raflar yapıldı. Tabi dışarıdan içerisi de gözükmüyor. Bu da büyük bir avantaj. Sonrasında da L şeklinde bir tezgahımız var. Mikrodalgamız, fırınımız, buzdolabımız, her şeyimiz hazır. Ankastremiz burada. Yeteri kadar da geniş bir tezgaha sahipsiniz ama yetmez derseniz ada mutfak zaten müteahhit firma yapacaktır. Siz geleceksiniz bu evi, gezeceksiniz, istekleriniz varsa söyleyeceksiniz. O şekilde tasarlanıp size teslim edilecek. Çok da mantıklı olur. Bak burada o Instagram'da gördüğümüz böyle garip bir lavabo var ya, ondan da var. Şimdi açıp sağa sola ıslamayayım. Geçenlerde başımıza geldi. Eskiden ne güzeldi. Açardık, kapatırdık. Sıcak su ya da soğuk su. Sağa çevir, sola çevir. Şimdi burada bardak yıkıyorsunuz, bir yere basıyorsunuz, oradan su geliyor falan. Böyle çok karışık şeyler yapmaya başladılar. Ben de anlatırken yorulmaya başladım artık. Devam edelim mi? Sırada üst katımız var. Video uzun olacak. Ama arkadaşlar size şunu net söyleyeyim. Yukarıdaki manzarayı kesinlikle gelip görmeniz lazım. Kamerada ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Yukarının camlarının bir kısmı takıldı. Aşağı kısımlarda takılacak. Yine de şöyle bir göstermiş olalım. Bakın bu şekilde füme camlar gelecek. Bunlar kırılmaz camlar. Öyle kolay kolay darbelere dayanıklı camlar aşağıya doğru devam edecek. Güzel bir koridorumuz var yukarıda. Avize şık duruyor. Yine led detaylar burada da devam ediyor. Bir bütünlük oluşturmuş. Şimdi 3 tane oda gezeceğiz. Bir genel kullanım banyo lavabo. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu, giyinme odalı ve tabii ki deniz manzaralı. Deniz manzaralı. Güzel bir banyo lavabo. Az önce aşağıdaki gezdiğimiz banyo lavabonun hemen hemen aynısı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bu arada Tesca marka ürünler kullanılmış. Duşakabin falan çok geniş. Bak bunlar çok güzel olmuş. Şu genişlik harika. Burada da panjur var. Tuvalet camlarında da panjur var. O da çok önemli. Hemen yan tarafında bir odamız daha var. Aslında her odayı farklı bir konseptle döşemişler. Her odada farklı konseptte eşyalar olduğu için böyle iç açıcı oluyor. Her odada farklı bir şey görüyorsunuz. Sıkılmıyorsunuz bu sayede. Evde size böyle bunaltıcı gelmiyor. Bazı evlerin böyle bir enerjisi var. Mesela ben ev almaya gelenlere ilk şeyi söylüyorum. Ev sizi isteyecek. Girdiğiniz hoşunuza gidecek. O sıcaklığı hissedeceksiniz. O enerjiyi hissedeceksiniz. Öyle ev alacaksınız. Yoksa emin olun arkadaşlar huzurla oturamıyorsunuz o evde. Buna inanmaya başladım bu arada. 15 yıl sonunda buna inandım. Çift kişilik bir yatak, 2 tane komodin artı burada dolabımız var. Yine 2 tane böyle tekli berjerler yerleştirilmiş. Dolabımız da gayet şık. Neden inandım? Tecrübeyle sabit, bazı evlerde insanlar huzurlu oturamıyor. Kesinlikle o tartışmalar büyüyor. İşte sıkıntılar çıkıyor. Artık bunu neye bağlarsak bağlayalım. Ben enerjiye bağlıyorum. Nazar diyen de olabilir. Farklı bir şey diyen de olabilir ama evin enerjisi arkadaşlar. Bazı evlerde o enerji yüksek oluyor. Şimdi geldik diğer odamıza. Burada misafir odası gibi bir çalışma yapılmış. 2 tane tekli yatak, perde takılmadı. Bakın perde burada. Biz biraz aceleci davrandık. Perdecileri falan çıkarttık dışarıya. Biz çekim yapacağız diye düşünün artık. Hemen burada da bir dolabımız var. Gayet güzel bir dolap. Şık bir dolap. Bu arada 2 odadan da denizi görebiliyorsunuz. Ama son odadan her yeri göstereceğim ben size. Panoramik deniz manzarası göstereceğim şimdi birazdan. Didim manzarası da göreceksiniz. Burada da bir koku var. English Home'dan alınmış. Bak bunlar çok güzel ya. Gerçekten hani bu işi iyi biliyorlar. Değil mi? Bak orada at portresi var. Burada da at biblosu var. Yani bir şekilde birbirine uydurarak da her evde uğraşıyorlar bence. Çok güzel olmuş. Herkesin işi zor tabii ki ama bu işler daha da zor. Bitti mi? Bitmedi. Biz yorulduk ama değil mi? Ev büyük çünkü. Büyük bir ev gezince böyle oluyor. Gelelim ana yatak odasına. Şimdi arkadaşlar girişte yatak hemen karşı duvara yerleştirilmiş. Arka planda böyle açık tonlarda bir gri renkle kaplanmış. Karşıda 2 tane berjer. Güzel bir boy aynamız var. Hemen bir gösterelim. Hemen gösterelim. Sonra kızıyorlar kameramanı değiştir diyenler bile var. Böyle 2 tane. Bu olmamış ama ya. Bu gerçekten olmamış. Değil mi? Çok küçük değil mi bu? Değil mi? Sanki böyle köy kahvehanesinde oturuyormuşum gibi bir his verdi bana bu. Yani ben o yatakta olsam mesela, şurada olsam ben göremem ki onu. Gerçekten gözükmüyor. Telefondan izlesek daha büyük gözükür. Bu televizyonun değişmesi lazım bana göre. Sürekli masraf çıkarıyoruz biz de müteahhite. Gayet güzel bak. Şunlar da çok hoş. Makyaj masası. Gelelim giyinme alanına.
Çok güzel dolap yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten harika bir dolap yapmışlar. Gayet de güzel. Yine led aydınlatmalar var. Hemen şöyle göstereyim ledlerini. Şuradan açalım. Bu şekilde içerisinde led aydınlatmalar var. Şık, gayet güzel kullanış. Şuraya da bir oturma yeri yaparsak ya da böyle saat falan koyuyorsanız bir masa gibi yapılırsa çok güzel olur. Burada da eksikler var. Onlar da en kısa sürede tamamlanacak. Cam yapmışlar kapıyı ve burada güzel bir duş alanımız var. Ebeveyn banyomuz var. Yeterli, geniş, kullanışlı, tertemiz bir ebeveyn banyosu. Bu ev zaten bahçesi için alınır. İçini gezmenize gerek yoktu bu arada. Eğer böyle bir ev istiyorsanız şu ana kadar zaten almış olmanız lazım bu evi. Bahçesi yeter arkadaşlar. Çünkü 7/24 bahçedesiniz. Sadece akşamları geliyorsunuz, uyumak için odaya çıkıyorsunuz. Bence genel kullanım alanları ev alma konusunda daha iyi fikir vermeli. Muhteşem bir deniz manzarası var. Büyük Anadolu Oteli'nin oradaki denizi net görebiliyorsunuz ama bunu gelip buradan görmeniz lazım. Döndük diğer tarafa. Altınkum, Aquasis Otel'in önündeki sahili net şekilde görebiliyorsunuz. Bakın bunlar çok güzel yerler arkadaşlar. Sahile de yakın. İki tarafa da ortalama 3'er kilometre uzaklıktayız. Altınkum'a da 4 kilometrelik bir uzaklıktayız. Güzel geniş bir balkonu var. Buranın üstünü kapattırabilirsiniz isterseniz. Bahçe alanı mükemmel. Gerçekten çok güzel bir bahçe. Harika bir havuza sahipsiniz. Etrafımızdaki evler de güzel bu arada. Gerçekten güzel evler de var. Karşı taraflar bomboş kalacak. Oralar artık devlet arazisi, kapanmıyor. Manzaranız da hiçbir zaman kapanmayacak. Çok da laf uzatmayalım. Böyle dilim damağım kurudu sıcakta benim. O kadar çok konuştum ki. Geçen dedim ki avukat olmak istiyordum. Ben emlakçı olmasaydım avukat olabilirdim dedim. Biri de şey yazmış. Bu kadar konuşuyorsun. Hakim büyük ihtimal seni içeriye atar demiş. Gerçekten öyle. Çok konuşuyorum bazen. Ama işimiz gereği arkadaşlar. Güzel bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık.